Dostlar birazdan sizler için restore ettiğim en eski AMD işlemci reklamını izleyeceğiz. Daha sonra da bir serüvene atılacağız. Will you choose the PC with Intel Pentium 3 or the one with the new AMD Athlon processor? Many people don't know there's a faster PC processor than Pentium 3 at any clock speed. The new AMD Athlon processor. Oh, that had to hurt, huh? İşte baştan sona restorasyon kokan bu videoya şimdiden 2000 beğeni bekliyorum. Evet dostlar, 22 yıl önce küp şeklinde çok enteresan kasalar çıktı. Yaşı 30'un üzerinde olan bazı kişiler akrabalarının, dostlarının evinde bu kasayı görmüş olabilir. Dostlar, AMD'nin anakart yonga setleri ve ekran kartı macerasını 2008'e kadar olan dönemi kapsayan bir şekilde harika bir serüvene dönüştürüp sizlerle birlikte aydınlatmak istiyorum. Bu yolculuk AMD'nin işlemcilerle grafik kartlarına uzanan etkileyici hikayesini geçmişin nostaljik tadıyla harmanlayacak. O yüzden hadi çaylarınızı hazırlayın ve masada bulunan tarih kokusunu içinize çekin. Tabi videoyu beğenmeyi de unutmayın. Beni tanıyanlar ya da ilk kez izleyecek olanlar. Eminim bu güzellikleri görünce şaşıracaksınız. AMD 1969 gibi kurulduğunda 80'lerde x86 mimarisine uyumlu işlemciler üreterek adını duyurmayı başarmıştı. İlk IBM PC'lerde 1981'de AMD'nin 8088 işlemcileri kullanılmıştı. Ancak yonga setleri Intel veya 3. taraf firmalardan geliyordu. Hatta örnek olsun diye masada bir tane AM serisi 286-386 dönemlerini kapsayan alternatif olabilecek iki farklı sistem de göstermek istiyorum. Öyle ki 20 MHz bile olmayan işlemciler dönemin DOS oyunlarında efsaneydi. 1990'lara geldiğimizde AMD K5 ve K6 işlemcileriyle kendi tasarımlarına yöneldi. Bu tasarımlar aslına bakarsanız o dönemde çok dikkat çekiyordu. İşlemcinin tasarımı mı olurmuş demeyin. Özellikle K6-2'nin 3D Now teknolojisi oyun performansında devrim yarattı. Dostlar, pinler üzerinden overclock yapıldığı dönemlerden bahsediyorum. BIOS ekranında işlemciyi hızlaşırt gibi bir seçeneğin olmadığı dönemler. Kaldı ki K6'larla Intel'i overclock'ta geçiyorduk. Tabi şöyle bir durum vardı. Anakart yonga setleri için hala VIA ve SIS gibi firmalara bağımlıydı. 1999 yılına geldik. Aslında marka için bir dönüm noktasıydı. Athlon işlemcisi ve Slot A platformu tanıtıldı. Birçok arkadaş zaten dronları hatırlar. İşte bugün bu platformun soket versiyonu sizlere muhteşem bir sistem olarak çıkacak. 500 MHz'den 1 GHz'e uzanan Athlon, Intel Pentium 3'ü geride bırakarak AMD'yi yüksek performans pazarında lider yapmıştı. Ancak Slot A maliyet nedeniyle 2000'de yerini soket A'ya bıraktı. Zaten Gır'la MMX görürken Slot A'yı çok nadir görürüz. Masada da bir tane var. 2003'te ise Athlon 64 aslında 64 bit mimarisiyle yeni bir era başlattı. Soket 754 ve 939 gibi platformlarla ekosistemini genişleten marka hala yonga seti gelişiminde bir puzzle parçasına ihtiyaç duyuyordu. İşte 2006 yılında AMD için oyunun kurallarını değiştirecek güzel bir adım atıldı. ATI'yi 5.4 milyar dolara satın alarak yonga seti geliştirmede büyük bir adım atılmış oldu. ATI'nin Radeon Express serisi AMD işlemcilerine özel optimize edildi. 2007'de Spider platformu sahneye çıktı. Phenom işlemciler, HD ekran kartları, 700 serisi yonga setleri bir araya geldi. Bu aslında AMD'nin kendi ekosistemini anakartla bir şekilde oluşturup vizyonunu seneler içerisinde geliştireceği ilk adımlardan bir tanesiydi. Asus, MSI gibi üreticilerle ortaklaşa çalışıldı. Ekran kartı tarafındaysa hikaye ATI ile başlıyor. 1985'te kurulan ATI, 1990'larda Mach ve Rage serisiyle 2 boyutlu ve erken 3 boyutlu grafiklerde öne geçmişti. 2000'de Radeon serisiyle Nvidia'ya resmen meydan okumaya başlamıştı. 2002'de Radeon 9700 Pro, DirectX 9 desteğiyle piyasayı domine ediyordu. Onun bir de abisi var, tadından yenmez. Hatta bugünkü sistemde bu kartın kardeşini göreceksiniz. Belki de 9600'ü 9550'den devşireceğim, bilemiyorum. AGP kartlar arasında benim de ilk sahip olduğum ve modladığım kartlardan biri olan 9550 aslında ufak bir yamayla 9600 olabiliyordu. İşte o dönemlerde kıt kanaat imkanlarla çekirdek ve bellek frekanslarında oynamalar yapıyorduk. 22 kareden 28 kareye çıktığında oyun öpüp başımıza koyuyorduk. Bakmayın, bizim için büyük bir olaydı. Hatta size özellikle Radeon yazılımında göstermek istiyorum. Eskiler özellikle kontrol panelin kırmızı nostaljik esintisini görünce bir bardak daha çay koyabilir. 2005'e geçelim. Crossfire teknolojisi birden fazla kartın gücünü birleştirerek SLA'ya rakip olmuştu. 2007'de ise Radeon HD 2000 serisi DirectX
onu getirdi. Tabii 2008 yılındaysa fiyat performans noktasında özellikle ekran kartlarıyla AMD kral olmaya başlamıştı. 55 nanometrelik teknoloji, GDDR5 desteği, yüksek bit derken daha da öteye gitmeyeceğim. Fakat AM2, AM3 dönemleri efsanelerinden biri olan kartı zaten masada gördünüz. MA790X'ten bahsediyorum. Ryzen mimarisiyle tanışmadan önce harika bir köprü olmuştu. Lakin markanın 2008'e kadar olan serüveninde Ati'nin satın alınması, Express Yonga setleriyle donanım dünyasına şekil verme kısmında markanın elini çok güçlendirmişti. Bu serüven AMD'nin teknoloji dünyasında nasıl bir dev haline geldiğini gösterdiği için bugün benim de ilk kullandığım, kendi başıma topladığım AMD işlemcilerden birini masaya yatıracağım. 2003 yılı AMD için özel olarak üretilmiş bir mini bilgisayar üzerinden hayat vereceğim. Bu arada gördüğüm en büyük o dönemin soğutucularından bir tanesi. Bloklar harbiden kapkalın ve ağır. Şunu söyleyeyim. Bunu temizleyip güzel bir nokta falan takarsak tadından yenmez. Şu var ya, şu an motor gibidir. Bu arada burada çalışmalar devam ediyor. Zımparayla. Bakın kazıyorum. Her gün biraz kazıyorum. Şimdi geç oldu, ses çıkmasın. Bir tane güç kaynağı ayarladım. Böyle nadir sistemlere zarar gelmesin diye önceden test etmek gerekiyor. Ben de testlerimi tamamladıktan sonra anakartımıza bağlayacağım. Önemli olan burada kartın iyi çalışması. Ve PCU o kadar sessiz çalışıyor ki. Baksana, çok sessiz. Ben bunu beğendim. Testleri gibi olan yan kapağını düzenlerken parmağımı biraz yardım. Fakat 3 boyutlu yazıcıdan çok güzel ayaklar bastım. Bu ayakları alt tarafa yapıştıracağız. Belki delerim, bilmiyorum. Anakartı söksem mi sökmesem mi onun planındayım. Kasayı komple temizlemek için söksem güzel olacak aslında ama bilemiyorum ya. Çok uğraştırır, sök, tak tekrardan. Ve çok fazla bağlantısı var. Şu şekilde göstereyim. Yapacağım işlemlerden bir tanesi şurayı komple kesmek abi. Çünkü öyle saçma tasarlamışlar ki sadece bunun için özel olarak üretilen SFX PCU'yu kaldırıyor. Diğer PCU'ları koyduğunda PCI slotunu, yani genişleme yuvalarını kapsıyor. Bu da çok saçma. Niye böyle tasarladılar bilmiyorum. Önceki kasada da böyleydi. Siyah modelini hatırlarsınız, kanalda çekmiştim. Aynı zamanda upgrade etmek için çeşitli parçalar aldım. Onları da şey yapacağım. Ama anakartı harbiden söksem iyi olacak gibi. Çünkü AGP slotu full toz. Yani buna ekran kartı taksan çalışmayabilir. Çeşitli yamukluklar var. Onları da düzelteceğim. Bu paslanmış vidaları da değiştireceğim. Yine atacağım hepsini. Hiç uğraşamam vallahi. Oğlum her yere vida sokmuşlar. Baksana şuna. Şu bağlantıları da unutmayalım da. Gerçi bu USB. Şu arka bağlantılar da gene data. Oğlum saçmalığa bak. Hard disk kablosunu sökmeden sökemiyorsun. Evet. Sökmekte haklıymışım. Kartın arka kısmı güzel. Herhangi bir yanık yok. Vallahi soğutucuyu vesaire oturtup öyle takacağım. Temizlemem gerekecek yani. Bunu iyi bir temizlemem lazım. Kabloları da öyle. Şurası biraz yamulmuş. İyi, lock mekanizması da burada duruyormuş. Şurada bir takılma var. Şurayı biraz kazımam lazım. Şurası biraz hasar görmüş. Buraya şey koymam lazım, yapıştırıcı. Ön taraflar da temizlenecek. Şimdi öncelikle şuradaki şu saçma lekeleri temizlemem lazım. Özel etiket çıkartıcıyla bir süre bekleyecek abi bu. Ne kadar bekler? Bir 10-15 dakika beklerim herhalde. O esnada çay içerim. Nasıl ama ayaklar? Tam ebatında tasarladım. Şimdi bunu kenara alalım. O orada pişe dursun. Şimdi bu sistemde hard disk kullanmayacağım. SSD kullanmak istiyorum. Yani mecha değil, normal hızlı bir şey kullanacağım. Oğlum ne güzel, kablo düzenleyici bile koymuşlar. Ben bunu 80 diye tahmin etmiştim ama 40 GB'mış. Benim ilk hard diskime benziyor. Ama ben 20 kullanıyordum. Sonradan 40'a geçmiştim. Kart okuyucu siyah. Yani kullansam mı kullanmasam mı hala çözemedim. Belki floppy bağlarım ama bu şekilde idare ederim bununla. CD-ROM kalabilir abi. Sadece içerisini sonra çalıştırdığımda temizlerim. Baba pislik akıyor. Ben bunları bir temizlemeye gideyim. En son işlemci soğutucusunu temizlemiştim. Onu takarken zaten görürsünüz. Hatta şimdi getireyim ya. Tertemiz oldu. Kendi orijinal soğutucusu. Yani tek yapacağım şey sprey sıkmak olacak. Bunları kenara alalım. Paslanmış. Vidalar ne yazık ki paslanmış. Baksana abi, pas akıyor. Şu şekilde. Çok kaliteli bir fan değil. Onu baştan söyleyeyim. Hadi idare etsin diye daha iyisini alana kadar takmadan önce bir bilgisayarıma bağlayıp şey yapacağım. Hani ne kadar sesli. Oo, bayağı da sesliymiş lan. Oradaki tıkırtıyı ben duyuyorum. Oo, bu motor gibi çalışır. Bakacağım, bilmiyorum. Elimde varsa başkasını kullanacağım. Şöyle yine özel metal için bütün kiri, pası, pislikleri alabilecek bir
Spreyle soğutucunun ön kısmını temizliyorum. Okey, yani soğutucuda bir problem yok. Pasta olan vidaları da temizledim. Biraz duracak böyle. Spreyini sıktım. Ondan sonra kuruluma devam edeceğim. Dostlar, burası tam kan gölüne döndü. İçerisinden çıkan pislikleri söylemek istemiyorum. Yani bir şey geldi elime. Midem bulandı ama devam ediyorum. Şimdi spreyimi sıktım. Bir takım kimyasalları sıktım, bekleyeceğim. Fiber bezle silip durulayacağım, bakacağım artık. Gelelim anakartımıza. Oğlum, işlem yapılmış bu anakartta sigortalara. Bence fabrika çıkışlı böyle. Bak, yeni görüyorum ha. Karlar içerisinde tertemiz bir anakart. Oğlum var ya, ben temizlenmiş hissettim ha. Oh, var ya, tertemiz oldu anakart. Neyse, ince işlerini de yapayım ben. İşlemciyi de sökmemiz lazım. Burası pis. İşlemciyi sökelim. Slotta bir şey yok. Ama yine de çok azıcık şöyle. Bir şeye çok güldüm de bir yandan bir podcast dinliyordum. Evet, slotlarımız da tertemiz oldu beyler bayanlar. Arka kanatta pek bir şey yok, yani sıkmama da gerek yok. Şöyle tozunu alsam yeterli. Anakart tamam arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim, bu şekilde bir kalsın. Anakartta bir sıkıntı gördüm. Buradaki lehimler kalkmış. Şunları bir halletmem gerekiyor, yoksa sıkıntı yaşayabilirim. Şimdi arkadaşlar, bütün temizlikleri yaptım. İçeride kasaların kurumasını bekliyorum. Neden çoğul kullandım bilmiyorum ama bayağı yoruldum. Şu anda gecenin 3'ü. Şimdi Thermaltake'in de bir şeyi vardı, fanı. Fakat çok büyük olduğu için buna uyum sağlamadı. 2500 Plus kullanmayacağım. Daha yüksek frekans, daha güçlü bir işlemci işimi görür. Vallahi anakartın çalışıp çalışmadığını bilmiyorum ama umarım bir problem yaratmaz. Bu işlemci anakarttan daha değerli. Hata tanımlama aletimizden bakacağız. Şu anda taktık. Şimdi bunu nasıl konumlandıracağım? İyi düşünmem lazım. Böyle iyi gibi ya. Yukarıda zaten hava alabileceği bir yer yok. En azından bilemedim. Arkadaki şeylere çarpabileceği için mecburen bu şekilde konumlandırmam lazım. Başka yolu yok. Evet, şu anda oldu, bir sıkıntı yok. Fanımızı da böyle bağladık. Geldik belleklere. Bellekleri upgrade ettim abi. 512 istemiyorum. Oğlum, bellekleri hem RGB yapacağım hem de yüksek iletkenli termal pet de koydum. Buz gibi olacaklar. Oğlum vallahi mükemmel oldu ya. Baksana şuna. Ve bu DDR400 abi. DDR1 bu. Şöyle basıyoruz. 10 numara 5 yıldız. Oturuyor sonra. İşin güzel yanı, bunu böyle tek hattan gelip abi sistem fan kısmına bağlayabiliyorum. Tabii kabloları düzenlerken şey yapacağım. Bunları buna bağlayacağım. Hatta şimdi bağlayayım. Şimdi önemli olan çalışıp çalışmayacağı. Onu da halletmem lazım. BIOS pilini değiştireceğim. Oğlum, bu nasıl bir PSU? Sadece SATA güç çıkışları var. İnsan bir tane Molex koyar ya. Hadi bir de yeni nesil olsa anlarım da o da değil. Gümletti baba bizi. SATA disk bağlayacağım mecburen. Onu da dönüştürmem gerek. O dönüştürücü de Molex ihtiyacına sahip olmak istiyor. Biraz işler karıştı. Şimdilik yeni nesil monitörüm kurulu olduğu için DVI ile bağlamak istiyorum. Dönüştürücü adaptör kullandım. Başka türlü bir yolu yok. BIOS pilini de takıp bir başlatacağım bilgisayarı. Şu şekilde BIOS pilini de taktık. Gücü bağlayalım. Umarım bir sıkıntı olmaz ya. Anında çekerim. Kırmızı ışık yandı. Korktum oğlum. Oğlum, bu nasıl bir başlangıç lan? Öttü, güzel. Ne diyor? Şunları da çıkartalım. Ananı, aha yanıyor. Şşş. Şeyi getir lan. Bir şey getir. Bir şey getir. Bir şey lan, yukarıda yanıyor Furkan. Oğlum komple yanıyor ortalık. Evet dostlar, çalıştırdım. İşlemci seçiyormuş. İşlemci soketinde sıkıntılar varmış. Şöyle açayım. O kadar uğraştırdı ki sabaha kadar. Bir de acayip bir bobin ötmesi gibi bir şey var. Dene öldüm. Yani işlemci de şu an çalışmıyor. Daha doğrusu soğutucumuz çalışmıyor. Niye öyle?
Oğlum çok tuhaf hatalar var. Ben bir BIOS güncelleyeyim bunda. Şimdi dostlar BIOS'u upgrade edebilir miyiz, edemez miyiz bilemiyorum. Çünkü manueli yok. Rufus'ta USB üzerinden bir adet FreeDOS hazırladım. FreeDOS'a gireceğim önce. Çalışırsa güzel olacak. Hadi bakalım. Bilmiyorum çünkü. Açacak mı? Açtı valla. DOS üzerinden çalışmıyor. Yani o programı nasıl çalıştıracağız? Anladım. Tahmin ettiğim gibi XP üzerinden çalışabilen bir program. 98'de de çalışır muhtemelen ama benim bir live diskte açmam lazım. Anakartın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bütün USB diskleri görebiliyor rahatlıkla ve hiçbir problem yaratmıyor. XP'yi başlatmayı bekleyeceğiz. 512 MB'lık belleğimiz var. Fazlasıyla yeterli olacaktır. Evet dostlar, şu anda sabaha karşı 5.30 mini Windows XP kuruyorum. Bu şekilde başlangıç yapıp XP üzerinden BIOS güncelleyeceğim. Fanın sesi harbiden kafamı bitirdi ya. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sistem x86. Tabii ki 64 bitlik sistemleri açmaz. O yüzden 32 bitlik bir XP başlatmak durumundayım. Başka çarem yok. Hadi bakalım açsın bir kendisine gelsin. Paint Terk değil mi? Böyle 2 liralık Paint. 2 liralık YouTube manşeti gibi. Oğlum var ya 10 dakika bekletti ha. Sürücülere bulacağım, bir şey yapacağım diye. Datte bayo. Alt tab yaptım, baktım hani arka planda ne yapıyor diye, anca o zaman anladım bir şeyler olduğunu. Uzay montajda olduğu için şu an hani hard diskle veri aktarılıyor mu yoksa USB'de bir şey oluyor mu göremiyorum. Evet dostlar, sistemimize geldik. Baba floppy disk olmadığı için burada donarsa harbiden kafayı yerim ha. Çok bekletiyor burada. Dostlar Windows 7'ye geçmeye karar verdim. 7 üzerinden BIOS'u update edeceğim edebilirsem. Bir de öyle denemek istiyorum çünkü o kadar yavaş ki yani çok hantal. Ya sürücü problemim var ya başka bir şey. Şimdi Windows 7'de patladık. XP'ye geri döndüm. Bir başlatalım abi. Oğlum başlasana ya. Açmıyor. Ha? Tamam yeter. Oha. Ama bu böyle olmayacak ya. Sıfırdan kuralım. Bakalım 98 açabilecek miyiz? Okey dedik. Mouse'la bağlayalım abi. Nerede mouse'umuz? Mouse'un alıcısı yok. Evet, alıcıyı buldum ve taktım. Bir daha bir baştan başlatalım. Ya şu açılışı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani çocukluğuma götürüyor beni. Gidip CS 1.5 oynayıp 25 kuruşa masa açtırasım var. Ne yapayım, bari gidip çay poğaça yapayım ya. Uyumayayım. Klavyemin C tuşu bozulmuş. Ona çok üzüldüm. Update'i tamamlıyor. Okey, tamam. Oo, mouse gelmiş baba. Kablosuz mouse'umuz gelmiş. 2003 yılındayız şu an. Bir My Computer'a girelim. Aynen. Bilgisayarımıza girelim. Aç baba bu BIOS uygulamasını. Make address safe diyor. Okey. Oo, bir dakika. BIOS versiyonumuz R1 12C. Abi zaten en güncelmiş. O zaman BIOS güncellememe gerek yok. Zaten en güncelleymişiz. Benden önceki kullanan arkadaş güncellemiş. Çünkü bu markanın nasıl BIOS güncellediğini görmemiştim. Bu şekilde güncelliyormuş. Umarım bir sıkıntı yaşamayız ha. Göstereceğim size diye patlarsak yemin ederim çok üzülürüm. Çok ciddiyim. Elektrik gider, bir şey olur şu an. Allah'a korkuyorum ha. Hayatımdaki en zor 35 saniye gibi geliyor şu an. Aman babacım. Yes baba yes. Dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten benim için zorlu bir süreçti. O kadar uğraştım ki ellerim parçalandı. Hala bir takım kesikler var. Ufacık bir kasa, bazı yerleri keskin. O günkü koşullara göre üretilmiş bir yapıya sahip, form faktöre sahip olduğu için günümüz koşullarında modern bir sistemle harmanlamak istediğinde ne kadar zorlu bir sürecin beklediğini zaten siyah modelinde göstermişti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşça kalın.